Bugün sizlerle bilgisayarda nasıl hesap açılır, 30 tane hesabım var, bunları nasıl açtım, olan hesabıma nasıl giriş yapıyorum, bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu videonun sonunda istediğiniz kadar sınırsız hesabınız olacak. Öncelikle ama arkadaşlar bir şeyden belirteyim, hiç atlatmadan izleyin, yanlış bir şey yapmayın. Bu videoda çok detaylı bir şekilde anlatacağım her şeyi. Hangi emülatörü kullanıyorum, kullandığım emülatörün ayarları neler yapıyorum, oyun ayarlarım nasıl, hesap girişleri, yeni hesap açma, istediğiniz kadar hesap açma özelliği var, onu nasıl kullanıyoruz, her şeyi üreteceğim. Like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Yorumlarda da arkadaşlar yapamadığınız bir noktalar varsa, anlamadığınız, karıştırmış olduğunuz bir noktalar varsa yorumlara yazın. Elimden geldikçe destek vermeye, yardımcı olmaya çalışacağım. Bir de bunu belirteyim arkadaşlar, kanalımda telefonla ilgili yedek hesap açma bir videosu var, onu sakın yapmayın. Eskiden öyle hesap açıyordum ama telefondan gerçekten hesap açma biraz riskli. Yanlış bir şey yaptığınızda hesap gitme şansı çok yüksek. Telefondan hesap açma biraz arkadaşlar dediğim gibi çok riskli. Ama bugün arkadaşlar bilgisayardan istediğiniz gibi hesap açabileceksiniz. İsterseniz lafı uzatmadan, çok işimiz var. Teker teker her şeyi anlatacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında da ikinci kanalım var. Oraya da destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi isterseniz tam gaz başlayalım. Şimdi beyler tarayıcıdayım ve hangi emülatörü kullanıyorum ve nasıl indiririz bunu göstereceğim. İsterseniz Chrome, Opera ya da farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız hiç fark etmez. Ben Opera kullandığım için Opera'dan göstereceğim. Yani göstereceğim dediğim indireceğiz. Siz istediğiniz tarayıcıda indirebilirsiniz. Bu arada bu videoda reklam içermemektedir. Yani hiçbir reklam yok arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi buraya arkadaşlar Mumu Player yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben önceden arattığım için. Şimdi üstte arkadaşlar bir site var. Buraya tıkladığınızda kullandığım emülatörün sitesine giriyorsunuz. Burada arkadaşlar sağ üstte farklı dildeyse arkadaşlar, Türkçe yok bu arada, farklı dildeyse arkadaşlar İngilizceyi seçin, daha mantıklı olur sizler için. Ve şimdi buradan Windows kullanıyorsanız doğrudan Windows diyerek Windows'unuzu indirebilirsiniz Windows'tan. Mac kullanıyorsanız altta arkadaşlar macOS'a özel var, oradan indirebilirsiniz. Ben Windows kullandığım için Windows'u gördüğünüz gibi tıkladım ve burada arkadaşlar nereye indireyim diye bir uyarı veriyor. İndirenlere indiriyorum ben, kaydet diyerek indirenlere gördüğünüz gibi indirdik. Sonra arkadaşlar nereye indirdiyseniz oradan programı görüyorsunuz, böyle bir şey gelecek. İlk çift tıklayın ve çalıştırın arkadaşlar, bildiğiniz şeylerdir. Ben çalıştırılmış olduğu için arkadaşlar şu an çalıştırmayacağım. Evet diyeceksiniz, bitir, finish bir şeyler var zaten. İki tuşa bastığınızda kurulum oluyor. Programı açtığınızda arkadaşlar böyle bir ekran gelecek ama bu şekilde gelmeyecek. Bunlar kendim açtığım bölümler. Ben bunlar arkadaşlar telefon örnek vereceğim. Yani buradan bende 3 tane, 5 tane, 4 tane mi? 4 tane telefonum var. Hatta 5 tane, bunu saymamışım. 5 tane telefon var gibi örneklendireceğim. Sizde arkadaşlar böyle arkadaşlar tam olarak bu şekilde en alttaki gibi bir tane telefon açılmış olacak. Ben bunlara yeniden belirteyim, telefon örneği veriyorum. Burada arkadaşlar sağda başlat butonu var. Sağda başlat diyerek telefonunuzu açmış olacaksınız. Hatta büyütelim ve telefonumuz şu anda açılıyor. Açıldıktan sonra nasıl hesap açırız her şeyi göstereceğim. Sıra sıra yapacağız detaylı. Şimdi telefonumuz açıldı. İlk öncelikle ayarlar kısmında Play Store falan Türkçe olması için bunları yapacağız. Sistem bölümüne geleceksiniz. Birazcık alta indiğinizde sistem bölümü var. Oraya tıklayın. İşaretlediğim yere tıklayın arkadaşlar. Sonra ise buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda da arkadaşlar birazcık alta inip Türkçeyi bulacaksınız. Türkçeyi bulduğunuzda hemen seçeceğiz. Hemen ben de bulup arkadaşlar sizlere göstermiş olayım. Türkçeyi gördüğünüz gibi seçtik. Yeniden Türkiye seçiyoruz ve Türkçe şu an ikinci sırada. İşaretlediğim bölgede arkadaşlar basılı tutarak birinci sıra atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi sistem ayarlarımız Türkçe olmuş olacak. Şimdi burayı kapatabiliriz. Şimdi ilk bir emülatörümün ayarlarını sizlere göstereyim. İsterseniz arkadaşlar ilk bir telefon olarak açtığınızda buradan arkadaşlar şu an çalışır durumda olduğu için yapamıyorum. Device Settings diyerek yapabilirsiniz. Telefonu başlattıktan sonra da buradan da yapabilirsiniz. 3 tane nokta var ya, oraya basın. Burada arkadaşlar Device Settings burada da var. Hatta bir emülatör ayarlarımızı yapalım. Benim yaptığım ayarları yaparsanız gerçekten hızlı ve kaliteli bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Şimdi sizde arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Vulkan yaparsanız çok iyi olur. Vulkan'ı kullanmak için arkadaşlar ekran kartınız olması lazım bilgisayarınızda. Bunu bilgisini vereyim, yoksa kullanamazsınız. Bu tuşa tıklayamayacaksınız. Şimdi buradan default vardır sizde. Custom yapacaksınız. Bu şekilde bırakacaksınız. Gerisi zaten değişiklik yok. Display bölümüne geldiğinizde buraya 1920 1080 yaparsanız güzel olur. Ama
buraya yaparken galiba yeniden başlatmak zorunda kalacaksınız. Bunun bilgisini vereyim. Yani bu telefon olarak örneklendirdiğim şeyi çarpı diyerek yeniden başlatacaksınız. Zaten birazdan göreceksiniz. Olacaktır illaki. Şimdi bir tane oyuna girdiğinizde hata gözükürse bunu alın. Yani o yırtılma tarzı böyle bir çizgi hatalar oluyor arkadaşlar. O olursa bunu açın. Hatta şimdiden de açabilirsiniz. Olursa direkt kapanmış olur. Oyundan da bir ayar göstereceğim. Ondan düzelteceksiniz. Oyuna da geçeceğiz. Şimdi son bölümünde arkadaşlar hiç değişiklik yapmadım. Disk bölümünde de aynı şekilde. Network bölümünde de aynı şekilde. Model bölümüne geldiğinizde Samsung olacak. Galaxy A54 değil. Buradan arkadaşlar Galaxy S23 artı olan modeli seçeceksiniz. Buralarda bitmiş olacak. Buralarda zaten değişiklik yapmadım. Şimdi çarpı dediğinizde gördüğünüz gibi yeniden başlat uyarısı veriyor. Sistemin ayarları güncellensin diye. Restart diyerek arkadaşlar yeniden gördüğünüz gibi başlamış oldu ve şu anda ayarlarımız oluşmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Artık oyunumuza geçeceğiz yavaş yavaş. Buradan arkadaşlar Play Store'e tıklıyorsunuz ve bize tabii ki de her zamanki gibi oturum açmamızı istiyor. Yani mail hesabınızda oturum açabilirsiniz. Şimdi beyler Play Store'e giriş yaptık. Arama kısmında hemen FC Mobile yazarak arkadaşlar yükleyeceksiniz. Zaten bunları her zaman yaptığımız şeyler. Yükle diyerek arkadaşlar şimdi oyunumuzu açıyoruz. Ben de sıfırdan hesabıma ilk olarak giriş yapacağım. Ana hesabıma olan hesabınıza giriş yapmayı öğreteceğim. Sonra ise sınırsız hesap açmayı öğreteceğim. İlk bir oyunumuz yüklensin. Sonra ana hesabıma giriş yaparken siz de kendi hesaplarınıza giriş yapmayı öğrenin. Oyunumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi ve şimdi üstüne tıklayarak bildiğiniz gibi oyunumuzu açıyoruz. Oyunun sesini bu arada ben kapattım. Sizde ses gelecektir. Normal olarak oyunumuz açılıyor. Şimdi böyle birazcık megabaytlı bir arkadaşlar güncelleme olacak ama ilk öncelikle burada doğum tarihinizi yazacaksınız ama buraya arkadaşlar 18 yaş üstü yaparsanız sizin için çok faydalı bir şey olur. Küçük yaparsanız hesabınızı bağlayamayabilirsiniz ve üstüne etkinliklerdeki reklamları izleyemeyebilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim. O yüzden 18 yaş üstü yaparsanız sizler için çok faydalı olur. 2000 yaptım yani 18 yaş üstü yaptım ve şimdi birazcık arkadaşlar 73 MB'lik bir indirme olacak. İndirdikten sonra neler yapacağız göreceğiz. İndirim bittikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir şey gelecek. İlk öncelikle olan hesabımıza giriş öğreteceğim için şimdi bende de ana hesabıma giriş yapacağım. Sıfırdan bir oyun yükledik gördüğünüz gibi. Telk hesabım yani ana hesabıma giriş yapacağım. Ana hesabım hangi bölüme bağlıysa Play oyunlar mı yoksa EA hesabına mı bağlı oradan giriş yapacağım. Sizlerin hesabınızdan nereye bağlıysa oradan giriş yapın. Benim ikisine de bağlı olduğu için arkadaşlar EA hesabı daha kolay giriş yapıldığı için EA hesabından giriş yapacağım. Ama arkadaşlar hangi maile bağlı ve hangisine bağlı arkadaşlar bunu bilin. Hesabınız hangi maile bağlı olması çok önemli. Şimdi arkadaşlar hesabım bağlı olan maili buraya hemen yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mailimi yazdım ve kod gönder diyecek. Kod gönder dediğimizde arkadaşlar kod bölümü gelecek. Sonra ise telefonunuzdan Gmail bölümüne girin ve yazdığınız maile arkadaşlar bir kod gelecektir EA tarafından. 30 saniye içerisinde net gelmektedir ama bazen arkadaşlar yoğunluktan falan bug'a girebiliyor. %99 30 saniye içinde kod gelebilir. Şimdi 367 18 adlı kod geldi. Herkese farklı kodlar geliyor bu arada. Gönder diyerek arkadaşlar kodumuzu gönderiyoruz ve gördüğünüz gibi hemen gelsin ve ana hesabıma gördüğünüz gibi giriş yapmış oldum. Hatta buradan misafir üzerine yaz diyerek ana hesabıma giriş yaptım. Şimdi bura bitti. Burada artık hep ana hesabım olacak. Ayarlar kısmında hesap değişikliği yapmayacağım. Farklı şekilde yeni hesaplar açacağız. Şu anda bir tane önceden olan hesabıma giriş yaptım. Sizde de önceden hesabınız varsa bu şeyde giriş yapabilirsiniz. Şimdi ise ne yapacağız? Yedek hesapları ne kadar fazla açmak istiyorsak o kadar açmış olacağız. Ama ilk öncelikle arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde biraz kasacaktır. Neden arkadaşlar? Ayarlarımızı yapmamız lazım oyundan da. Gördüğünüz gibi birazcık kasma var. Ayarlar kısmına girin. Buradan arkadaşlar grafiklere girdiğinizde grafiği ne yaparsanız önemli değil. Yüksek ya da ultra seçeneği gelecektir. Modeli seçtiğimiz için ben ultra'da kullanıyorum. Güzel kalite olsun. Kare hızı da arkadaşlar yüksek yapın. Çok yüksek. Modeli seçtiğimiz için seçilmiyor şu anlık. Modeli değiştirirseniz olur ama değiştirmeyin dediğim modeli yapın. Ayarlarda bir model yapmıştık ya Samsung modeli. Onu dediğimi yapın. Kare hızını yüksek yapın. Gerisi arkadaşlar zaten önemsiz ama burada en iyi kaliteyi görmek istiyorsanız taraftarları maçta falan arkadaşlar burayı yüksek açık falan yapabilirsiniz. Kaydet dediğinizde arkadaşlar artık akıcı bir oyun elde etmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi çok akıyor hani kaymak gibi akıyor. Gördüğünüz gibi ana hesabıma giriş yaptım. Şimdi buradan arkadaşlar yani buradan çarpı var siz belki görmüyor olabilirsiniz. Yani
Yani kısacası ana bölüme giriyorsunuz. Burada arkadaşlar kısacası bizim ana hesabımız var. Buradan arkadaşlar isterseniz sağ tıklayın, özelleştir diyerek buraya isim verebilirsiniz. Bu benim artık nedir? Ana hesabım. Ana diye yazdım. Buraya tıkladığımızda artık ana hesabımıza giriş yapacak. Şimdi yedek hesaplarımızı nasıl açacağız? Bu emülatöre özel arkadaşlar Epic Cloner diye bir uygulama var. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi mavi bir işaret var. Buraya da tıklayın. İstediğiniz gibi FC Mobile gördüğünüz gibi hesapları açacağız. Şu anlık ben 2 tane açayım arkadaşlar. En fazla 6 tane hesap açarsanız sizin için güzel olur. Bilgisayarınızı zorlamaz, kastırmaz. Buradan ben şimdi gördüğünüz gibi 2 tane de ekstra hesap açtım ve şu anda ana bölümde gördüğünüz gibi 2 tane logomuz gözüktü. 6'dan fazla da hesap açmak istiyorsanız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi telefon önüne vermiştim. Birinci telefonumuzda 3 tane hesabımız var şu anda gördüğünüz gibi. Yeni bir telefon açmak için buradan ne bölümüne tıklayın. Creator dediğinizde gördüğünüz gibi yeni bir telefon açıldı. Telefon örneği verdiğim için telefon diyorum. Buradan yeniden arkadaşlar başlatarak dediğim şeyleri yaparak Play Store'dan hesap açın. FC Mobile indirin. Sonra Apple Cloner'den aynı şekilde 3-4 tane hesap açın. Bu şeyde ekstra bir sürü hesaplar açabilirsiniz. Şimdi yeni bir hesap açacağız. Sıfır, hiç kullanılmamış bir hesap. Ana hesabımız zaten buradaydı gördüğünüz. Şimdi birinci yedek hesabımızı açacağız. Hemen buradan tıklıyoruz ve yine aynı şekilde indirimler olacak. Sonra hesap açma bölümüne gireceğiz. Ama sıfırdan bir mail olması lazım. Hiçbir şekilde FC Mobile oyununa bağlı olmayan bir mail, yani sıfır bir mail açın. Mail açmayı da arkadaşlar bilmiyorsanız YouTube'dan falan araştırabilirsiniz. İndirimler bitsin, hesap açmayı göstereyim şimdi. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? 18 yaş yapıyoruz. Unutmuyoruz. Devam et diyerek 18 yaş üzeri yaptık yaşımızı. İndirimler bittiğinde arkadaşlar yeniden bu bölüme gelmiş oluyoruz. Yeni bir hesap açıyoruz. Sıfır. Yeniden belirteyim. Şimdi Play oyunlardan şu anlık giriş yapalım. Oyuna girdiğimizde EA hesabına da bağlayabiliriz. İsterseniz biliyorsunuzdur illaki EA hesabına bağlamayı. Aynı şekilde mailinizi yazacaksınız. Oyuna girdiğinizde ayarlar bölümüne bağlayabilirsiniz. Ama sadece bağlayın. Farklı bir hesap açmaya çalışmayın. Şimdi ise Play oyunlardan giriş yapmayı göstereyim. Play oyunlara tıkladığınızda buraya bir sorun oluştu diyecek, normaldir. Bende de oluyor. İptal deyin. Sonra ise arkadaşlar tamam deyin. Oynamak için dokun deyin. Bir kez daha Play oyunlarına tıklayın. Şimdi düzelecektir. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Sonra ise arkadaşlar mailimiz gelecek. Hemen arkadaşlar ben de sıfır bir mail oluşturdum sizlere göstermek için. Mailimi yazacağım. Siz de yazın. Sıfır açtığım mailimizi arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Siz de sıfır açtığınızda emin olun arkadaşlar. Sonraki diyerek de şimdi ise şifremizi istiyor. Şifremizi de yazdık. Sonraki diyerek arkadaşlar şu anda mail gördüğünüz gibi mailimizden giriş yapmış olduk. Bu hesabımızı yeni açtığımız hesabı Play oyunlarla yani Google olarak bağlamış olduk ve burada arkadaşlar bazen hata veriyor. Şimdi verecek mi bakalım, verdi. Bakın arkadaşlar bu hata veriyor. Böyle bir hata verirse arkadaşlar ne yapın biliyorsunuz mu? Not WoW değil. Maalesef şu anlık Play oyunlardan bağlanamamış olacaksınız. Öyle hata veriyorsa EA hesabıyla giriş yapmayı deneyin. Yeni bir hesapta bahsediyorum. Altta hesap oluştur var. Yeni bir hesap oluşturduğumuz için yeni bir EA hesabıyla yeni bir sıfır hesap oluşturacağız. Buraya yazıyorsunuz mailinizi. Yeni açtığınız mailinizi. Mail yazdığınızda yine aynı şekilde arkadaşlar telefona kod gelecektir. Açtığınız maile hızlı bir şekilde telefondan kodumuza bakalım ve kodumuza giriş yapmış olalım. Kodumuz arkadaşlar geldi. Hemen hızlı bir şekilde geldi. Burada yanlış yazdım. Burayı silelim. Doğru mu yazdım bakalım. 61'miş. Pardon yanlış yazmışım. 61476 doğrudur ve kodumuzu yazdık. Yeni bir hesap oluşturduğumuz için burayı tıklıyoruz. Bitti diyerek de arkadaşlar yeni bir EA hesabı bağlamış olduk. Sıfır bir hesaba. Nerede giriş yaparsanız yapın. O giriş yaptığınız mailde şu anda yeni açtığımız hesap gelecektir. Şu anda gördüğünüz gibi sıfır bir hesap açılmış olacak ve bağlı bir şekilde açılmış olacak. Maili kaybetmedikçe sürece arkadaşlar bu hesap sizde kalacaktır artık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır bir hesap açmış olduk. Şimdi buralar ürettiği için geçeceğim. Ana bölüme geldiğinizde artık bu hesabınız ana hesabınız oldu. Bu hesabınız arkadaşlar yedek bir hesap. Yani burayı yedek bir diye düzeltelim, karışıklık olmasın. Yedek bir diye düzelttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi yedek bir hesabımız. Buraya tıkladığımızda yedek 1'e açtığımız yeni hesaba girecektir her zaman. Yeni bir hesap daha açmak istiyorsanız buraya arkadaşlar yeni bir mail ile arkadaşlar aynı şekilde yapın. Yedek 2 diye değiştirin adını, karışıklık olmasın. Bu şekilde istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz. Bilgisayarınız iyi değilse arkadaşlar çok fazla da açmayın. Oyununuz kasabilir. Bunun bilgisini vereyim. Ve ana hesabıma giriş yaptım gördüğünüz gibi. Ve burada da videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlere olan hesaba giriş yapmayı, yedek
Yedek hesap sınırsız bir şey açmayı öğrettim. Dilim döndükçe güzel bir şekilde anlattım. İnşallah anlatabilmişimdir. Siz de yapabilmişsinizdir. Hatanız veya yapamadığınız noktalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup bildirim açmayı da lütfen unutmayalım. Like'lara da basalım. Video önerilsin ki arkadaşlar, yapamayan herkes yapsın. Sol tarafa arkadaşlar ikinci kanalıma attığım yeni videoyu koydum. İzlemeyi unutmayın. Abone olun oraya da. Sağ tarafa da oynatma listesi bıraktım. Oradaki eğlenceli videolarda izleyebilirsiniz. Benim video bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.